Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, sunumu enfes, lezzeti şahane bir çörek tarifiyle sizlerleyim. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ılık süt. Malzemeleriniz ılık olursa hamurun mayasının gelmesi de daha kolay olacaktır. Yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı da şekerimizi ekleyelim. Şöyle bir kısa bir süre tel çırpacakla karıştırdım. 1 paket toz maya veya yarım paket yaş maya da ekleyebilirsiniz. Toz mayamızı ekledik ve tekrar yine bir karıştırıyorum. 1 fiske tuz ilave edelim. Buna ben bereket tuzu veya denge tuzu diyebilirsiniz. Ve unumuzu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Unu lütfen kontrollü ekleyin çünkü her un farklıdır. Ben bir kısmını ekliyorum. Tahta kaşıkla kabaca toparlayıp tekrar takviye yaparak yoğurmaya başlıyorum. Toplam un miktarımız 4,5 maksimum 5 su bardağı tam denk düşüyor. Şöyle yine biraz un takviyesi yaptım. Kaşıkla toparlayıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu tarz mayalı hamurlarda yoğurma işlemini 4-5 dakika tutarsanız hamurunuz çok kaliteli bir mayalı hamur olur. Yani burada anlatmak istediğim pürüzsüz, aynı zamanda kendini toplamış bir hamur olmalı. Bakın sevgili arkadaşlarım, hamur tamamen kendini topladı, gluteni de tamamen saldı. Bu şekilde mayalanmaya bırakalım. Yaklaşık 5 dakika yoğurdum. Hamurumuz mayalanırken 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı küçük bir tencereye alalım ve ocakta burnumuza tereyağın kokusu gelinceye dek bir yakalım. Daha doğrusu kavuralım. Bu çöreğinize çok güzel bir lezzet katıyor. Minik bir püf noktasıdır ama önemlidir. Yağı biraz kavurun. Ve içerisine yarım su bardağı tahin ekliyorum. Benim kullandığım tahin çifte kavrulmuş. Susamdan üretildiği için koyu renk, daha lezzetli oluyor. Aklınızda bulunsun. Ve 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket de vanilya şekerini ekleyip hepsini güzelce karıştıralım. Şu anda iç harcımız hazır. Ve hamurumuzun mayası geldi. Yaklaşık bir 50 dakika 60 dakika bekledim. Bu kadar beklemeniz yeterli. Yani kasenin üstüne kadar kabarmasına gerek yok. Çünkü yapacağımız bir çörek biraz çıtır olması gerekli. O yüzden 1 saat sonra bezelerinizi alıp tezgaha dizebilirsiniz. Toplam 11 adet beze aldım. Yüzeyini bir kapatıyorum. Bir 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda bir tane bezeyi alıp tezgahta çok az un serperek açmaya başlayalım. Bu arada bekletmemin sebebi, onu da hemen belirteyim. Hamuru çalıştığımız için, beze aldığımız için kenara bir 10 dakika dinlendirdik ki tekrar kendini yumuşatsın, salsın ki açmamız da kolay olsun. Şöyle bir göz kararı yaklaşık 25 santim çapında açtım. İnceliğini de şöyle size bir göstermek istedim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, açtığımız hamura daha önce hazırlamış olduğumuz tahinli karışımdan şöyle 1-1,5 yemek kaşığı kadar ekleyelim ve her tarafına sürelim. Bu çörek 2 katmanlı hazırlanıyor. Yani 2 tane işlemi var. Çok kolay, hiç zor bir şey değil. Gözünüz korkmasın. Şöyle her tarafına bir sürün. Daha sonra bunu bir katlıyoruz. Hemen de belirtmek isterim kaynağımı. Ben bu çöreğin tarifini Uzak Doğu mutfağından çok farklı bir tariften esinlenerek bizim Türkiye'deki tahinli çörekle meç yaptım. Yani ikisini kombinasyon yaptım, belirtmek isterim. Bu şekilde katlayıp hepsini kenara dizdim. Tekrar bir daha gösteriyorum gözünüzden kaçtıysa. Son bir bezeyi de yine 25 santim çapında açıp tahini sürüyorum. Biliyorsunuz bazı tarifleri ilk defa burada göreceksiniz diyorum. Öyle demişsem doğrudur. Çünkü ilk defadır. Ama ben bu tarifi bir Uzak Doğu videosunda gördüm. Ve nasıl bize adapte edebilirim dedim. Çünkü onların yaptığı bizim mutfağımızda yenmeyecek bir şeydi. Ben de tahinli çöreğe adapte ederek size sunuyorum. Yaklaşık 25 santim çapında açtım. Yine aynı şekilde bolca tahinli tereyağlı harcımızdan sürüp katlayarak kenara bırakıyoruz. Bu arada ben sizleri çok özledim sevgili arkadaşlarım. Aslında tariflere aynı hızla devam edeyim diyorum ama Instagram, YouTube, storyler, hikayeler derken bazen yetiştiremiyorum. Bugün sizlerle olmaktan tekrar çok mutluyum. Hemen ilk katladığım, yani ilk başlayıp da ilk katlamış olduğum
hamuru tezgaha aldım. Daha doğrusu tahinli çöreğimizi aldım. Bir oklavayla biraz inceltiyorum. Öne arkaya doğru iterek. Daha sonra uzun tarafından başlayıp rulo şekline getiriyorum. Bakın buradan sonrası, bakın sevgili arkadaşlarım. Bu ruloyu ikiye katlayalım. Ve katladığımız açık olan değil de hani o dombili olan tarafını şöyle detaylı gösteriyorum. Bıçakla bir kesik atın. Ve şimdi kesik attığımız yeri iki elimizle açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu şekil çıkıyor ortaya. Muazzam değil mi? Yani mutfakta sadece katlama işlemleriyle bir şekil çıkarınca ben çok beğeniyorum, çok hoşlanıyorum. Çünkü fantastik kalıplar kullanmıyoruz, kesici aletler kullanmıyoruz. Sadece katlama tekniğiyle muazzam bir şekil elde ettik. Tekrar gösteriyorum. Gözünüzden kaçtıysa rulo yaptık, ikiye katladık. Katladığımız dombili tarafını bıçakla keselim tam ortasından. Yani komple kesmeyin. Tam ortasından kesiyorum ve o kesmiş olduğum bölümü iki elimle açıyorum ve tepsiye diziyorum. Şahane görünüyor tek kelimeyle. Çok güzel bir teknik. Ve bütün çörekleri yaptım. Tepsiye dizdim. Toplam 11 tane çöreğimiz çıktı. Şimdi bunların üzerine temiz bir mutfak havlusu örtüp tekrar tepsi mayası için bir 20-25 dakika daha dinlendirelim. Bakın sevgili arkadaşlarım, 25 dakikanın sonunda ne kadar güzel kabardığını görüyorsunuz. Şimdi fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 35-40 dakika pişmeye gönderdim. Her fırın farklıdır. Hemen belirteyim. Gözünüz fırında olsun. Aman yüksek ateşte pişirmeyin. Ve fırından çıkardım. Tekrar kabardı. Görünüşünü anlatamam. Umarım kamerada da detaylı görüyorsunuzdur ki bunu servis ettiğinizde çok havalı, çok güzel bir görüntüsü var. O alıştığımız klasik tahinli bükmelerden çok farklı. Ve sunum için hazırladım. Sizlere şöyle bir detaylıca göstermek istiyorum. Çok güzel bir çörek sevgili arkadaşlarım. Buzluğa atabilirsiniz veya hemen servis edin, nişanlarınızda, özel günlerinizde veya normal ailenize yapın. Katları, sunumu her şeyle çok lezzetli ve çok güzel. Ben tabii ki bunu koparıp iç katlarını da size göstereceğim. Yüzeyinin çıtırtısını umarım duyuyorsunuzdur. Buraya ceviz de ekleyebilirsiniz arzu ederseniz. Ben eklemedim. Ama siz ara katlarına ceviz ilavesi de yapabilirsiniz. Hani ben katların çok detaylı görünmesi için cevizi tarifime eklemedim ama tamamen size bağlı. Bakın sevgili arkadaşlarım, her bir kat tek tek ayrılıyor. İçindeki tereyağı ve tahin hamurla birleşiyor. Çok lezzetli bir çörek. Bugün sizlere tahinli bükme tarifini sunmaktan çok mutluyum. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.